Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün tek sırada kurulan hem bebek örgülerini uygulayabileceğiniz hem de bayan örgülerini uygulayabileceğiniz bir örgü modeli hazırladım. Modelim 2 ilmek ve katlarından oluşuyor. 2, 4, 6, 8, 10 şeklinde 2'nin katlarını ayarlamalısınız. Ben 20 ilmek ile örgüme başlıyorum. Şu anda örgümün ilk sırasındayım. Örgümün ilk sırasındayım. Burası örgümün ön yüzü. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sıra boyunca ilmeklerimi düz olarak örüyorum. İlk sırada ilmeklerimi sıra boyunca düz olarak tamamladım. Örgümün arka tarafındayım ve ikinci sırasındayım. Arka tarafta bu defa ilmeklerimi sıra boyunca ters olarak örüyorum. Çok kolay olduğu için rahatlıkla tercih edebileceğiniz bir model. Yakadan başlanan bebek örgülerine, parçalı örülen bebek örgülerine rahatlıkla uygun olacaktır. Etol şal yapabilirsiniz. Yelek, bayan yeleği, bluz, hırka her türlü modele uygun olacaktır. Arka tarafta örgümü bir sıra ters olarak ördüm. Örgümün ön tarafındayım ve 3. sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 3. sırada örgümün ön tarafında ilmeklerimi sıra boyunca tekrar düz olarak örüyorum. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. İlk 3 sırasını ön yüzde düz, arka yüzde ters şeklinde örmemiz gerekiyor. Örgümün arka tarafındayım. 4. sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sonraki 2 ilmeğimi birlikte düz örerek topluyorum. Önce 2 ilmeği birlikte topluyorum. Sonra bir tane ilmek artırıyorum. Arka tarafta ve örgümün 4. sırasındayım. 2 ilmeği birlikte düz örerek topluyorum. Sonrasında bir tane ilmek artırıyorum. Bu modelde önce ilmeği eksiltiyoruz. Sonra artırarak sayıyı dengeliyoruz. Artırmaları arka taraftan ön tarafa gelecek şekilde yapıyorum. Son 2 ilmeği birlikte düz örerek topladım. Bir tane ilmek artırıyorum. Kenar ilmeğini ters örerek 4. sırayı tamamlıyorum. Şimdi bundan sonrasında örgünün ilk başlangıcındaki işlemlere devam etmemiz gerekiyor. Örgümün ön yüzündeyim. Sıra boyunca ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Örgümün arka tarafındayım. Bu sırayı ters olarak tamamlıyorum. Örgümün tekrar ön tarafına geçtiğim zaman ilmeklerimi bir sıra düz olarak örüyorum ve arka tarafta modelimi tekrarlıyorum. Sadece tek sırada kuruluyor.
Çok çok kolay bir örgü. Hem bebek örgülerini hem de bayan örgülerini kullanabilirsiniz. Örgümün arka tarafındayım. Son sırası burası modelimin. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki 2 ilmeği birlikte düz örerek topladım. Eksilen ilmeğin yerine bir tane ilmek artırdım. Önce 2 ilmeği birlikte düz örerek topladım. Sonra bir tane ilmek artırdım. Burada tek dikkat etmeniz gereken, başlangıçta ilmek keserek başlamış isek örgüyü bitirirken artırma yaparak bitirmemiz gerekiyor. Başka türlü ilmek sayımız eksilecektir. Son 2 ilmeği birlikte düz örerek topladım. Bir tane ilmek artırdım. Kenar ilmeğini ters ördüm. Modelimiz bu şekilde devam ediyor. Bu şekilde ilerleyen çok çok kolay bir örgü modeli. Bu parçayı aynı modeli çalıştığım ebruli ipimle çalıştım. Bebek örgülerinde özellikle ebruli iplerde her model belli olmaz. Çok fazla model seçeneği yoktur. Ama bu model çok hoş oldu. Rahatlıkla ebruli iplerde veya koyu renkli iplerde bu modeli kullanabilirsiniz. Her model koyu renkli iplere ve bu şekilde karışık renkli iplere uygun düşmez. Burası örgümüzün arka tarafı. Bunu da tek renk ip üzerine çalıştım. Dediğim gibi bayan örgülerinde, etol şal yapımında, yelek yapımında her türlü örgüde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Burası da örgümüzün arka yüzü. Herkese kolay gelsin.